Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bandana modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bakın, iki renk olarak hazırladım. Birisini böyle mavi olarak hazırladım. Diğerini de bu şekilde kenarlarını mor olarak hazırladım. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Yetişkin olarak çalıştım. Ölçülerimi şöyle vereyim. Bitmiş hali, yani çiçekli hali 29 santim. Ee, Sadece beyaz kısmı da 27 santim gibi. Zaten videonun içerisinde de ölçüleri bulabileceksiniz. Genişlik olarak da 42 santim olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, genişlik olarak da beyaz kısım, şöyle beyaz kısım 42-43 santim gibi bir ölçümüz var. Tam bir yetişkin ölçüsündedir. Çocuk boyunu hazırlayabilmek için birkaç sıra daha eksik yapmanız gerekiyor. Böyle çocuğunuzun baş çevresini ölçerek hazırlayabilirsiniz bunları. Kullanmış olduğum malzemelerim koton, ince koton bir iplik kullandım. 330 metrelik koton bir iplik kullandım. İpime uygun da tığ kullandım arkadaşlar. 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım. Sizler kullanmış olduğunuz ipin yapısına, kalınlığına, inceliğine göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Koton iplerle, bambu iplerle ve mercerizli iplerle yapmanızı öneririm. Kesinlikle bebe yünleriyle çok kullanışlı değil. Hem tüylenme olur hem de yazın sıcağında başınızı yakar arkadaşlar ve çok kalın olur. Ama bununla böyle yumuşacık, çok güzel bir dokusu oldu. Evet, modelim bu şekilde. Şimdi bakın, bu modelim için aynı zamanda böyle saç bantları da hazırladım. Bunların da yine videosunu kanalımda bulabileceksiniz. Bunları da paylaştığımda duyurusunu yapacağım arkadaşlar. Böyle rengarenk hazırlayabilirsiniz. Hem çocuklarınız hem kendiniz için kombin olarak yapabilirsiniz. Evet, modelim bu şekilde. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, bandanamızın yapımına başlıyoruz. Şöyle 5 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. 5. zincirime trabzan yapıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. 2. Şu kenardaki zincirim ayrı arkadaşlar, burayı saymıyorum. Burada 2 tane trabzanım var. Ve bir tane daha aynı yere 3. trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere bir tane daha trabzan yapacağım. Şu sondaki trabzanlarımızı ya şöyle çok uzatarak yapın veya üçlü trabzan şeklinde de yapabilirsiniz. Burası kasmasın diye. Bakın, batıyorum. Şöyle önce bir taneyi çıkardım. Daha sonrasında 2 ve 2. Döndürdüm. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Burada bir tane zincir çektik. Hemen buranın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu zincirimizi saymıyoruz. Bizim bu kenardaki zincirlerimiz bizim artırma noktalarımız olacak. Oradaki boşluklar. Şimdi 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3. Bir zincir çekiyorum aralarda. Şuradaki 3 tane trabzanımı atlıyorum. Bakın, en sonda başlarken 5 tane zincirimiz vardı. Onun bir boşluğu var. Hemen o boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar bir tane daha trabzan yapacağım. Ama dediğim gibi bu sondakileri şöyle üçlü trabzan şeklinde yapın. Yani bir kere doladım, batıyorum. Şöyle bir tane çıkarıyorum öncelikle. Biraz uzatarak yapıyoruz. 2 ve 2. Burası kasmasın diye sonda bu şekilde yapıyorum. Döndürdüm. 4 tane zincir çekiyorum. Bakın, ilk başta bir tane bir öbeğimiz var. 3 tane trabzan olacak şekilde. İkinci sırada 2 öbeğimiz var. Üçüncü sırada bakalım kaç tane olacak. Şimdi 4 zincirimizi çektik. Şuradaki boşluğumuza 3 tane trabzan yapacağım. 1, ikili trabzanlar yapıyorum. 2, 3. Bakın, 3 trabzan yaptım. Buradaki 4 zincirlik yerim de benim artırma noktam. Şimdi bir tane zincir çekiyorum.
Şuradaki yuvaya geliyorum. Burada da yine bir tane zincir çekmiştik. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. Hemen sondaki, bakın bu kısma, boşluğa, direkt boşluğa yapıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 3, ikili trabzan yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve tekrar boşluğa batıyorum ve 3 kere de çıkıyorum. Bakın ilkini tek çıkıyorum. 2, 2. Yani sondakini böyle birazcık bol yapın, uzatarak yapın arkadaşlar. Döndürüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın kenardaki hemen 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan. Bu 4 zincirimizin ara boşluğu bizim artırma yerimiz. 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve tekrar boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Sondaki, bakın burada zincirim ve boşluk var. Bu boşluğa da, direkt şuradaki boşluğa da yine 3 tane trabzan yapacağım. Çok sıkı örmeyin. Böyle gevşek gevşek. Eliniz sıkıysa tığ numaranızı 1 numara büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa batıyorum. Sonları ne yapıyorduk? 3 kere de çıkıyorum. Bakın 1, 2, 3. Yine döndürüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen şu ilk boşluğumuza trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Buradaki boşluğa da yine aynı şekilde 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Boşluklara her zaman 3'er tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sıkı örmeyin. Böyle birazcık bol örün, yumuşacık bir bandananız olsun. Hemen geldim buraya. 3, bir zincir çekiyorum ve şuradaki sondaki bu boşluğa da yine 3 tane trabzan yapıyorum. Direkt boşluğa yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3. Bir zincir. Tekrar aynı boşluğa, bakın 3 kere de çıkarıyorum. Şimdi bakıyorum. Bir tane öbeğimiz var. 1, 2 öbek. 1, 2, 3 öbek. 1, 2, 3, 4 öbek. 1, 2, 3, 4, 5 öbek. Her sırada bir öbek olarak artıyor. Son bir kez daha gösteriyorum. Şimdi 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 zincir. Hemen dibine 3 tane, yani dibine derken buradaki boşluk kısmından bahsediyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzan, bir zincir. Yanındaki boşluğa 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir ve 3 trabzan. Bir zincir ve sonda, bakın hemen şu 3 trabzanımızın sondaki kısmına da yine 1, 2, 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum ama 3 kere de çıkıyorum bunu. 4 zincirle de dönüşümü sağlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Kaç sıra ve kaç santim yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Şimdi bizler bunu büyütelim. Kaç böyle öbeğimiz oldu onu da yine söyleyeceğim. Ölçü olarak da vereceğim. Yetişkin olarak çalışıyorum ben. O şekilde ölçülerimi vereceğim sizlere. Şimdi bitirelim, tamamlayalım. Yani bitirelim artırma kısmını. Sonrasında devam edeceğiz.
Arkadaşlar ben bandanamı tamamladım. Kenar oyası kaldı. Şöyle size öncelikle sıra sayısını veriyorum. Şu en dip kısmından başlıyoruz. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 27 sıra örmüşüm. Şimdi ölçü olarak da veriyorum. Bakın tam buradan ölçülerimizi de gözünüzün önünde ölçmek istiyorum. Çünkü ölçülerimde hata olduğu söyleniyor. Ben her zaman sizin gözünüzün önünde ölçmeye çalışıyorum. Bakın 28 santim, 27,5 santim gibi yukarıya doğru ölçüsü var. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim bakın. 27,5 santim ölçüsü var arkadaşlar. Şu uzun kenarını da yine ölçeyim. Tam bu kenardan bu kenara da 42 santimlik ölçüsü var arkadaşlar. Şimdi bu ölçüleri tığ numaranız, yani kullanmış olduğunuz tığ numarası, kullanmış olduğunuz ipin kalınlığı, inceliği ölçüleri etkiler. Ayrıca el sıkılığınız, el gevşekliğiniz de ölçüleri etkiler. Ben her zaman videolarımda şunu söylüyorum. Eğer ipiniz farklıysa ben ölçü veriyorum. O ölçülere göre büyütebilirsiniz. Zincir sayısını artırabilirsiniz. Uzunluğunu artırabilirsiniz. Bedenini büyütebilirsiniz. Her şekilde siz kendi elinize göre uyarlamanız gerekiyor. Ben size modeli öğretiyorum. Hani nasıl olduğunu, sıra sayısını, her şeyini veriyorum. Ölçüyü veriyorum. Sizler elinize göre, kullanmış olduğunuz ipin kalınlık ve inceliğine göre, elinizin sıkılık ve inceliğine göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi ölçülerim bu şekilde. Sıra sayım da bu şekilde. Şimdi kenarını döneceğiz. Yeşil kısmı döneceğiz. Şuradan bakın şu ipimi kesmiş olduğum yerden, yani şu en üst kısmının düz olan kısım yerinden başlıyoruz. Bakın şöyle döndürdüğümüz arkası ters kısım. Bitirmiş olduğumuz kısım düz kısma gelecek. Buradan ipimizi takacağız şuradan. Hemen bakın şu boşluktan takıyorum. Neden boşluktan takıyorum? Çünkü en son buraya geldiğimizde, bu üst kısma geldiğimizde burada bağcık kısmımızı da oluşturacağız. Şu anda şöyle boşluktan takıyorum ipimi. Şöyle bir tane de sık iğne yaptım buraya. Bu ipimi buraya sabitledim. Şimdi bunu da sayıyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Şöyle elimi çektim. İkinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem. Şimdi geliyoruz buradaki boşluğa. Bakın şu boşluğa geldik. Buraya da yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1. Sık iğne nedir? Tığımızı ipimizi dolamıyoruz. Batıyorum. Şu ipi de yürüteceğim arada. Battım, çıktım. Batıyorum, battım. Tığımda 2 tane var. Çıktım. Sık iğne bu arkadaşlar. Evet, şimdi yandaki boşluğumuza geçiyoruz. Buraya da yine 3 tane sık iğne yapacağım. Her bir boşluğa 3'er tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 2 3. Her bir boşluğa bakın. Bu boşluklar zincir çekmiş olduğumuz kısımlar. Evet. 2 3. Bakın görüntü bu şekilde. Şimdi bu baş şuraya kadar gelelim. Daha sonrasında burada yine devam edeceğiz. Şimdi bu uç kısma geldik. Bakın başlangıç noktasındaki kısımdayız şu anda. Buraya şöyle bir tane sık iğne yapacağım. Bu ipi de böyle arada yürüteyim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Dönüşümü sağlamak için yapıyorum bunu. Şimdi hani toplamasın diye geldik buradaki boşluğa. Buraya da yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3. Bu şekilde yaparsak bu kısım toplamaz. Evet, devam ediyorum. Şimdi yine her bir kutucuğa, yani boşluğa, kutucuk demeyeyim daha doğrusu, boşluklara 3'er tane sık iğne yaparak bandanamızın kenar kısmına kadar gelelim. Evet, en son bakın hemen buradayım. Kenar kısmına kadar geldim. Buradaki şu bakın zincir boşluğuna da 2 tane önce yapıyorum.
Sık iğne. Daha sonrasında 65 tane zincir çekeceğim. Buradaki zincirinizi büyütüp küçültmek, kısaltmak size kalmış. Benim 65 tane zincirim 25 santime denk gelecek. Ama zincir çektiğinizde böyle 26 santim gibi olacak. Üzerini yaptığımızda 25 santime düşmüş olacak. Şimdi isterseniz bu zinciri 70 tane çekebilirsiniz, 80 tane çekebilirsiniz. Ne kadar uzun olsun istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 65 tane zincirimizi çekelim. Şimdi bakın ben zincirimi çektim. 65 tane zincir çektim. 26 santim dedim ama şöyle ölçeyim. Ben de zincir çekildiğinde ölçmemişim. Şöyle ölçüyorum. Bakın 29 santim oldu. Şimdi bunun üzerine gittiğimizde bu toparlayacak ve 25 santime düşecek. Üzerine gittikten sonra da yine ölçüp sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bakın üzerine nasıl gideceğiz onu da göstereyim. Şimdi bunun üzerine bakın hemen yanındaki zincirimize, şu dip değil yanındaki zincirime batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Kaydırma tekniğiyle. İsterseniz bunun üzerine sık iğne de gidebilirsiniz. Bakın bu şekilde kaydırmayla gidiyorum. Böyle yaptığımda bir kordon gibi olmuş oluyor arkadaşlar. Ben bunu daha çok seviyorum. Bu kordon görüntüsünü. Eğer bu şekilde sizler de yapmak isterseniz böyle. Ama zorlanırım ben bu şekilde yapamam derseniz de üzerine sık iğne ile gidebilirsiniz. O da aynı işi görür. Evet bakın içinden çıkarıyorum. Bu şekilde üzerine her bir zincirimizi üzerine kaydırarak gidiyorum. Atlamıyorum. Hep yanındakinden devam ediyorum. Şimdi biz bu zinciri boylu boyunca yapalım. Sonra yine bu üzerine gittikten sonraki ölçüyü de yine ölçüp sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi bakın gittim üzerine. Şimdi ölçelim tekrar. Koyuyorum. Şunu da birazcık açıyorum şöyle. Metremin üzerine koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi görünüyor mu? Şöyle göstereceğim. Arkadaşlar göstereyim. Sizler de görün. Ölçümde hata olmadığını. Bakın. ...25 santim. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bakın en son geldim zincirimin hemen en dip kısmına. Yine bu halkamın içerisine sık iğnemi yapıyorum. Böyle. Şimdi buradan dönüşümü sağlayacağım. Ve bu tarafa doğru bütün ilmeklerimi şöyle bu tarafa dediğim yani bandanımızın ön kısmı, uzun kısmından bahsediyorum. Ön kısmından, başımızın ön tarafına gelecek olan kısmından bahsediyorum. Her bir trabzanımızın tepesine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Boşluğa da bir tane sık iğne yaptım. Ve yine bunlara birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Şimdi bu kısmına diğer kenara kadar geleceğiz. Sonrasında oradaki bağcığımızı da yine yapacağız. Bu tarafta 65 tane zincir çekmiştik. Orada yine 65 tane zincirimi çekeceğim. Sizler hani burada kaç tane çektiyseniz ona göre yapabilirsiniz.
Yani bağcıklarımız eşit olacak arkadaşlar. Şimdi buraya kadar gelelim. Evet, şimdi bakın buradaki halkaya geldik. Yani ilk başlamış olduğumuz boşluk kısmına geldim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 65 tane zincirimi yapacağım. Üzerine yine kaydırmayla inip geleceğim. Evet, geldik. Tekrar yuvamın içerisine sık iğne yapıyorum. Ve burada birleşimimizi, şu ilk sık iğnemizle birleşimimizi sağlıyoruz. Evet. Bağcığımızı da yapmış olduk buradaki. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Çektim. Şöyle bakıyorum. Bakın 1, 2, şuradaki 3. zincirimize tam bakın 1, 2, 3. zincirimize bir tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Bakın şöyle yuvalar oluşturuyorum. 2 tane zincir çektim. Şimdi şöyle bakın. Buraya atlıyorum, şuraya. Bu kısmı. Yani şuradaki boşluk kısmına atlıyoruz. Bu ikinci boşluğun hemen şu tepesindeki boşluğa. Yani şöyle bakalım. En son 1, 2, 3, 4, 5 tane atlamış oluyorum. 6.'ya trabzanımı yapacağım. Şöyle tekrar göstereyim, bakın. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğunda şu bacak kısmının üstüne denk gelecek. Şöyle bakmış olduğumuz zaman da 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek atlıyorum. 5 oluyor değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 ilmek atlıyorum. 6. ilmeğime trabzanımı yapıyorum. Yine tekrar 2 tane trabzan yaptım aynı yere. 2 zincir ve tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Yine 2 tane zincir çektim. Bakın yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıp 6.'ya batıyorum. 6.'da şunun hemen bakın üst kısmı oluyor. Yani şurası. Şöyle net gözüküyor mu? Bakın birinciye atlıyorum. İkincinin hemen şuradaki üst kısmı. Buraya yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 tane atladım. Yine 6. yine aynı şekilde bakın buralara denk gelecek. Yani sayın, denk gelecek yerleri bu kısımlar. Evet, yine 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın zaten burada. Buraya trabzanımı 2 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir ve tekrar aynı yere 2 tane trabzanımızı yapıyorum. İki zincir. Arada 2 tane zincir bakın çekmemişim galiba. Söküyorum. Bu ara 2 zincirleri unutmayalım. Ben çekmemişim. Yuvadan sonra 2 tane zincirimiz var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben kendim de atlamışım. Bazen unutabiliyoruz böyle. Evet, yuvayı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sonra 5 tane atlayıp 6.'ya trabzanımızı yapıyoruz. Aynı yerleri tekrar öreceğiz. Ben unuttum, siz unutmayın. 2 yuva arasında 2 zincirimiz var. Evet, 2 zincir. Tekrar 2 zincir çekiyorum.
1, 2, 3, 4, 5 buraya. Sanırım anlaşıldı bu kısım. Şimdi tam yine orta noktaya kadar gelelim. Buraya kadar gelelim. Geldik köşe noktasına, orta noktasına. Şimdi yine bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. Tam orta noktasına. Yani altıncıya 2 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada arada 3 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Çünkü burası benim orta noktam. Buradan bu tarafa yaparken bir kasma olsun istemiyorum. O yüzden şöyle 3 tane zincir çekerek bağladım buraya. Dönüşümü 3 tane zincirle yaptım. 2 yuva arasında. Evet, şimdi yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi benim sıram 27 ile bitti. O yüzden burada tam hani bu orta kısmı denk geldi. Ama sizin eğer hani 26 sıra veya çiftli sıralar yaptıysanız çiftli sıralarda burada bir tane yani 3 tane atlayacaksınız, sonra bu orta noktayı yapacaksınız. Yani bu orta noktayı yapmadan, yani buraya bir yuva oluşturmadan geçmeyin arkadaşlar. Burada isterseniz 3 kutucuğunuz kalsın. 1, 2, 3.'ye batmanız gerekecektir. 26 sıra yaptığınızda bu kısma. Bu kısmı yine 3 tane atladığınızda burayı da yine 3 tane atlayarak yapmanız gerekiyor ki eşitliği sağlayabilirsiniz. Hani çiftli sırada bitirdiyseniz hani bu şekilde yapmanız gerekiyor diye de bilgisini vereyim. Hani neden benim 2 tane kalmadı veya bu orta noktayı işte 5 tane sayayım, orta noktayı geçeyim değil. Bu orta noktadaki yuvayı mutlaka oluşturun. Orta nokta dediğimde sivri kısmı, üçgen kısmın sivri kısmından bahsediyorum arkadaşlar, bu noktayı. Evet, şimdi devam ediyorum. Yine aynısı gibi devam edeceğim. Artık 2 tane zincirimi yine çekiyorum. Yine 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. 6.'ya trabzanımı yapıyorum. 2 zincir ve tekrar aynı noktaya 2 tane trabzanımı yaptım. Evet, bu başa kadar aynı şekilde gelelim. Evet, bakın bağcığımızın olduğu kısma kadar geldim. Burada en son yuvamı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve şu bağcığımızı yapmış olduğumuz yerin hemen şöyle dip kısmına, bakın bağcımı yapmıştım burada. Hemen yine bu dip kısmına batıyorum. Ve içinden kaydırdım. Bir tane de zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Evet, bunu arka kısımda gizleriz arkadaşlar, bu ipi. Evet, bakın kenar kısmının yeşil tarafında gittik bu şekilde. Şimdi gül kısımlarının yapılışını göstereceğim, sizlerle paylaşacağım. Şimdi o kısma geçelim. Evet. Şimdi bakın buradaki yuvadan, şurada yuvalar oluşturmuştuk. Bu yuvadan ipimi takacağım. Ben mavi renk olarak çalışacağım. Sizler istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Şöyle ipimi takıyorum buraya. Daha sonrasında tekrar bir tane sık iğne yaptım. İpimi iyice sabitledim. 2-3 zincir çekiyorum. Şimdi bunu da sayarak yuvamın içerisine 6 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. İkili trabzan yapacağım yuvamın içerisine. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanımı yaptım. Tığımı çıkardım. Bunu birazcık uzattım. Tığımı çıkardım. İlk baştaki zincirime, bakın ilk baştaki zincirimden şöyle üçüncüsüne tığımı taktım. İpi alıyorum. Çektim. İçinden çıkardım. Burada 1, 2, 3, isterseniz 4 tane zincir çekin. İpiniz kalınsa eğer 3 çekebilirsiniz. 4 tane çektim. Şimdi burada bakın şöyle birleştirdiğimiz yerde tam orta noktasında bir boşluk var. Bakın gözüküyor mu? Hemen burada. Direkt boşluk. Bakın şöyle göstereyim. Alttan görebilirsiniz. Bu boşluğa tığımı sürüyorum. Bakın herhangi bir ilmek değil. Boşluktan aşağıya takıyorum. İçinden çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Kaydırma yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve yine tekrar aynı boşluğa batıyorum. İçinden çıkaracağım. Bakın bu direkt boşluğa batıyorum. Görüyor musunuz? Direkt boşluktayım.
içinden çıkardım. 1 2 zincir çektim. Şimdi bakın 2 yuva arasında çekmiş olduğumuz 2 zincirlerimiz var. Hemen şöyle direkt boşluğa batıyorum. Ve burada bir tane sık iğnemi oluşturuyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Ve bu yuvamın içerisine yine 6 tane trabzan yapıyorum. Bu güllerinizin daha dolgun istiyorsanız 7 tane 8 tane trabzan yapabilirsiniz. Evet 2 3 4 5 6 tane yaptım. İlmeğimi uzattım. Tığımı çıkardım. İlk başlamış olduğumuz bakın ilk trabzanımın hemen şöyle tepe noktasından alıyorum. İpimi de alıyorum, burada uzattığım ilmeğimi de alıyorum. Çektim. İçinden çıkardım. Yine 1 2 3 4 zincir. Bakın tekrar burada bir boşluk var. Bu orta noktasında şöyle boşluk, direkt boşluğa batıyorum tığımı. İçinden çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir, orta noktasına batıyorum. İçinden çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir, orta noktasına batıyorum. İçinden çıkarıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu arada çekmiş olduğumuz zincirlerimizin şöyle orta noktalarına batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Yine yuvamın içerisine 6 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6. Bakın ilk trabzanımın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi alıyorum. İçinden çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen şöyle boşluğa battım. İçinden çıkardım. 1 2 3 4 zincir. Boşluğa battım. İçinden çıkardım. 3 4 zincir. Boşluğa battım. İçinden çıkardım. 2 zincir çekiyorum. Buraya sık iğne yaptım. 1 2 3 4 2 zincir. Ve yine yuvaya 6 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstereyim bakın yaptıklarımı. Evet. Şimdi bütün yuvalarımıza aynı işlemi yapacağız. Hepsine aynı işlemi yapacağız ve son haliyle bitirdikten sonra son haliyle geleceğiz arkadaşlar. Şu orta noktasını göstermek istedim arkadaşlar. Bakın tam yine hani uç kısmında orta noktasına, buraya geçişte 3 tane zincir çekeceğim. Hani aralarda 2 zincir çekiyoruz ya, buraya geçerken 3 zincir çekeceğim. Yine 6 tane trabzanımı yapıyorum. Burada kasma olmasın diye bunu yapıyorum. Burada 3'er tane çekeceğim. 5 6. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Evet. 1, 2, 3 tane iğne çekiyorum buraya atlarken. Böylelikle burada bir kasma olmamış olacak arkadaşlar. Eğer 2 çekerseniz burası kasar, böyle bir toplar. Onun için bu işlemi yaptım. Şimdi yine 2 tane çekiyorum ve devam ediyorum. Son kısmına geldik. Son çiçeğimi de yaptım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bütün iplerimizi gizleyip gelelim. Evet arkadaşlar, bandanamız bu şekilde tamamlandı. Şimdi ben bakın bandanamıza farklı bir rengini daha yaptım. Böyle mor olan rengini de yaptım. Böyle rengarenk hazırlayabilirsiniz. Tam yazın gerçekten kullanılabilecek en güzel aksesuarlardan birisi. Bu yılda çok moda. Çocuklarınız için böyle kombin olarak hazırlayabilirsiniz.
Aynı şekilde çocuklar için yapacaksanız tabii birkaç sıra daha eksik yapmanız gerekiyor. Hazırlayıp böyle yazın tadını tatil yörelerinde, tatile giden arkadaşlarımız tatil yörelerinde kullanabilir. Günlük dışarıda kullanabilirsiniz. Kapalı arkadaşlarımız böyle şallarının üzerlerine, eşarplarının üzerlerine de takabilirler. Gerçekten çok şık gözüküyor. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben aynı zamanda bakın bunların böyle bandanalarını, saç bantlarını da hazırladım. Yine yetişkinler için. Bunların da yine videosunu kanalımda paylaşacağım. İzleyebilirsiniz, takipte kalabilirsiniz. Zaten duyurusunu da mutlaka yapacağım paylaştığım zaman. Bu şekilde hazırlayıp yazın tadını çıkarabilirsiniz. Çok güzel. Yapımları da oldukça kolay modeller. Bir videomuzun daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım modelimi beğenirsiniz ve kolaylıkla yapabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sormayı unutmayın. Aynı zamanda beğenilerinizle beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.